2DR Security'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ubuntu kurulumunda Ubuntu'ya geçişimde başımdan geçen şeyleri paylaşmak istiyorum. Değineceğimiz birçok nokta var. Driverları, sanallaştırma teknolojisi, performans, gaming'i, beğendiğim ve beğenmediğim yanları bunların hepsine değineceğiz. Öncelikle kurulumdan başlamak istiyorum. Kurulumda herhangi bir işletim sistemini nasıl kuruyorsanız bunu da aynı şekilde kuruyorsunuz. Buraya ben bir USB'ye yazdırmıştım. Burada HR yazarsam çıkar sanırım. Bu uygulamayı kullanarak işletim sistemini indirdim Ubuntu'nun kendi sitesinden. Ubuntu dediğim zaman buraya Dovland Get Ubuntu. Buna bastığım zaman bunlar bir şeyler Save Preferences. Bunlara bastım. Desktop dedim. Bu desktop'ta bunu indirdim. Bunu indirdikten sonra bunu indirdim. Balena HR diye bir uygulamayı indirdim. Ve bununla USB'ye yazdım. Evde de USB yoktu. Ben Vatan bilgisayara gittim. Dedim bana bir 8 GB'lık USB verin dedim. Burada 6 GB'ı gördüm. Ucuza getirmek istedim. Bana eziklediler biraz. 8 GB'lık USB mi kaldı dediler. Ve 32 vereyim, 64 vereyim, en düşük bunlar var elimde dediler. Ben de bir tane Kingston aldım. 64 GB'lık 200 liraya aldım. Çok da uygundu. Neden USB'ler bu kadar ucuz bilmiyorum. Fakat böyle kalsın lütfen. Ona yükledikten sonra buna flash deniliyor. Flashladıktan sonra bilgisayarıma taktım. BIOS'tan seçtim USB ile başlatmak istediğimi ve kurulumu Windows'un aynısıydı. Sadece benim datamı şöyle kullanacak mıyım? Böyle kullanmamıza izin veriyor musunuz? İşte Copilot'ı kuralım mı? OneDrive'ı yükleyelim mi? Şunu yapalım mı? Bu kendi uygulamalarını satma şeyleri falan vesaire yoktu. Ve teker teker de aslında puanlayabiliriz. Ya Ubuntu bir işletim sistemi kurulumunda ben bu altına Ubuntu kurulumunu tercih ederim, yazabilirim. Çünkü Ubuntu kurulumunu tercih ederim. Çok daha kolaydı. İsim şifre verdim ve bilgisayarı açtı bana, yani kendisi kurup açtı. Başlangıçta çok yardımseverdi tekrar. Beni başlangıçta birkaç şeyle tanıştırdı. App Center'la. Bu arada burada da help yeri var hala. Bunu kaldırmadım. Burada her şey size söylüyor. Desktop'ınızı, network'ünüzü, her şeyi nasıl ayarlayabileceğinizi istediğiniz gibi. Fakat ayarlamanıza da gerek yok. Çünkü bir ayar yapacak bir şey yok. Windows nasıl başlangıçta her şey ayarlı geliyorsa bunda da öyle geliyor. Fakat Windows'tan daha çok özelleştirebileceğiniz için bir Ubuntu makinesine size bunu nasıl yapabileceğiniz konusunda birkaç tavsiye veriyor buradan. Ben başlangıçta hiçbir sorun yaşamadım. Başlangıcım çok pürüzsüz geçti. Burada OBS'imi indirdim ve kayıt almaya başladım. Ee, Driverlar konusunda buraya Additional Drivers, burası sanırım. Buraya geldiğimizde yine Nvidia'nın driver'ını yükledi, kullanabiliyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Gaming konusuna da geleceğim zaten birazdan. Driver konusunda ekran kartı çok güzel yapmışlar. Fakat ben driver'la kaynaklı olan bir uygulamayla kaynaklı olan, bunda driver olduğunu düşünüyorum. Bir mikrofon sorunu yaşadım arkadaşlar. Şu anda sesimi burada OBS'te görebileceğiniz üzere ben bunu kayıt üzerinden vermiyorum. Bu bilgisayar üzerinden, Ubuntu üzerinden vermiyorum. Kaydını kendi telefonumdan alıyorum. Çünkü mikrofon kalitesi, size nasıl anlatabilirim? Böyle Counter Strike Jailbreak'te böyle girdiğiniz oyunlarda 13 yaşındaki veletler bağırır çağırır. Tam o ses tonu var. Tam bir milyoncudan alınan bir mikrofon sesi var. Ben eğer bir mikrofon alıyorsam, kaliteli alıyorsam, kaliteli parasını veriyorsam, kaliteli bir ses almak istiyorsam, bundan bir içerik üretmeye çalışıyorsam ben bunu beklerdim açıkçası, bu sesi vermesini. Fakat hiç öyle bir ses vermedi. Ve bunun bir çözümünü ben bulamadım. Belki bir çözümü vardır, belki bir uygulaması vardır, belki benim bilmediğim bir şey vardır. Biraz araştırdım fakat bir çözümünü bulamadım. Çözümünü kendi telefonumdan bir ses almakla buldum. Ya ses kaydını telefonumdan almakla buldum çözümü. Bu mikrofon sorunu, siz Discord'a girdiniz, TeamSpeak'e girdiniz, bir şeye girdiniz. Skype'da, Microsoft Teams'te birisi bir görüşme yapıyorsunuz. Burada bir sorun yaşamazsınız. Fakat bir içerik üreticisiyseniz, mikrofon önemliyse, sizin için ses önemliyse,
Burada çok büyük sorunlar yaşayabilirsiniz ki ben yaşadım ve çözemedim. Bu driverlardaki kesinlikle Windows'a vermek istiyorum. Windows yani çok daha basit ve çok daha seni yormuyor. Ubuntu ben araştırdığım halde bulamadım, çözemedim bu mikrofon sorununu. Birden fazla üçüncü parti application'lar vardı. Yüklemek istemedim. Yükledim, denediğim de oldu fakat hiçbiri çözemedi diyebilirim. Driver'lar konusunda Windows'u daha önde görebilirsiniz. En azından ben öyle görüyorum. Uygulamalar ve alternatifler konusunda her Windows'ta olan application Ubuntu'da, Linux şeyinde yok. Windows'ta olan her application. Fakat alternatifler var ki bunlar da Windows'ta olan application'larda çoğu var diyebilirim veya olanlar var diyebilirim. Öncelikle Steam var. Steam'de oyun konusunda değineceğim Steam'e çünkü çok hoşuma giden birkaç nokta var. Steam, Discord, Minecraft oyun varmış sanırım. Oyunları ben görmemiştim ama burada oyun sekmesi de var. Tüm oyunlar dediğimde çok da yoktur herhalde. Minecraft, Warzone. Varmış yine oyunlar ya. Ama şeylerde var yani. Sudoku falan gördüm. Bir şeyler gördüm. O tarz Windows XP oyunları da var sanırım. Buradaki oyunlar değil de benim kullandığım Steam üzerindeki oyunlar. Uygulamalarda tekrar devam edecek olursam uygulamalar var arkadaşlar. Burada web browserlarımız var. İşte LibreOffice var. Bu da Microsoft Office'in alternatifi gibi düşünebilirsiniz. Hatta ben bunu indireyim. Hazır görmüşken. Şifre falan istiyor. Girmekle uğraşamayacağım. Not tutma yerleri var. Rocket Chat ne bilmiyorum. Password Manager var burada. Ben Proton Password kullandığım için kullanmıyorum bunu fakat kullanabilirsiniz. Bütün istediğiniz her şey vardır. Telegram var. İstediğiniz Windows'ta ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Fakat aynıları Linux'ta çalışmayabilir. Fakat ben alternatif bulma konusunda çok yeterli gördüm. Windows Visual Code var, Android Studio, Notepad++ bir yazılımcıysanız, bir işiniz varsa bu konuda PowerShell emülatörü var. Go var. Burada bir şeyler üretmek istiyorsanız burada hepsini bulabilirsiniz. Ben tabii ki de OBS var mesela video üretmek için. Oyun oynamak için Steam var. Oyun konusuna gelecek olursak uygulamalarda ben alternatifleri falan her şey olduğu için Ubuntu demek istiyorum. Oyun konusuna gelecek olursak arkadaşlar ben oyun konusunda çok daha zorlayıcı olacağını düşünüyordum. Oyun oynayamayacağım falan diye düşünüyordum artık hiç. Fakat öyle bir durum yok. Kesinlikle öyle bir durum yok. Çünkü Steam'e geldiğimizde Steam'i açtığımızda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Benim Windows'ta oynayabildiğim tüm oyunları ben Steam üzerinde bir Linux'ta, Ubuntu'da oynayabiliyorum. Yani hepsini yapabiliyorum. Şu an Steam'in açıldıktan sonra şurada library'e geldiğimde bunların hepsini arkadaşlar bu gördüğünüz şu an benim kütüphanemde olanlar veya başka bir oyun varsa sizin oynadığınız onu buradan oynamak istiyorsanız büyük ihtimalle çalışıyordur. Çünkü benim kütüphanemde oynadığım oyunların hepsi çalışıyor. Yani ben birkaç tanesini denedim. Ekrana da zaten videolarını koyarım. Bu denediğim oyunların hepsi Linux'ta çalışıyor. Bir sıkıntısız çalışıyor. Görüntü kalitelerini en üste çektim. Yine çalışıyor ve ben bu bilgisayarda kayıt alıyorum. Bu bilgisayarda arkada sanal makine açıktı bu kaydı alırken ve üstüne ben bu oyunu oynuyordum. Birçok şey vardı ve benim bilgisayarım öyle bunu yapmak için, video çekmek için, oyun videosu çekmek için bir kaliteli ve buna uygun bir bilgisayar kurmadım yani. Bunu yapmamama rağmen bunları yapabiliyorum. Ve Steam'de mesela bir oyunu açtığımızda, bir şey yaptığımızda, yüklemeye çalıştığımızda burada mesela Steam Linux Runtime, Proton Experimental böyle şeyler yüklüyor. Ve bunlar da sizin Windows oyunlarınızı otomatik olarak oynayabilmenizi sağlıyor. O yüzden Linux uyumlu olmasına gerek yok bir oyunun oynayabilmeniz için. Bu sayede tüm oyunları oynayabiliyorsunuz. Oyun konusunda kesinlikle geride değil ve
Artısı var mı sanmam. Bir artısı şöyle olabilir. Performans açısından olabilir. Çünkü bilgisayarı yoran arkada 50 tane, milyon tane, ne 50 tanesi, milyon tane şey çalışmadığından dolayı ben o kaydı bir başka Windows'ta alsaydım, Windows'tayken alsaydım Linux'a geçmeden önce daha çok takılacağını, daha çok donmalar yaşayacağını eminim. Ben bu yüzden ya gaming'de ya Ubuntu'ya vermek içimden gelmiyor. Çünkü gaming'in olayı Windows'tur. Her şey Windows için üretiliyor ve ya Windows olması lazım. Fakat ben bunun Ubuntu'nun da yani çok büyük bir yeri olduğunu düşünüyorum bunda. Gaming deyince Ubuntu aklımıza gelmez. Fakat yapabiliyorsunuz. Bunda sizi kısıtlayan bir durum yok. Oyun oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Belki Windows'ta bir özellik vardır, bir daha iyi oynatıyordur. Fakat Ubuntu'da da hiçbir eksiniz olmadan aynı şeyi yapabiliyorsunuz. Bir sonraki konumuz sanal makine, sanallaştırma. Ben yine videolarda kullanacağım bir kale sistemi yükledim. VirtualBox yükledim, indirdim. Hiçbir sıkıntısı yok. Direkt açtı. Kali'yi indirdim. Burada işletim sistemini kurdum. Buradan da göstereyim, tekrar açayım. Bu fresh bir sıfır bir Kali işletim sistemi arkadaşlar. Hiçbir şeyini değiştirmedim ve hiçbir sıkıntısı olmadan, sorun olmadan çalışıyor. Ya sadece herhalde burada sudo apt aynen update'lerini yapmıştım burada bir sorun çıkmaması için. Bunda da hiçbir sıkıntısı yok. Çalışıyor. Bunda upgrade de yazayım buraya. Her şeyini yüklemişim zaten. Sanal makinede ben daha hızlı, daha akıcı ve daha güzel buldum. O yüzden kesinlikle Ubuntu demek istiyorum. Başıma gelen şeyleri göze alarak bir beğendiğim ve beğenmediğim şeyleri yorumlamak istiyorum genel anlamda. Başlangıçta da bu arada Ubuntu daha user friendly'ydi. Beğendiğim ve beğenmediğim yanlarına gelecek olursak. En beğendiğim yanı arkadaşlar, ben daha fazla sorunla karşılaşacağımı düşünüyordum. Ee, Çok fazla sorunla karşılaşmadım. Sorunla karşılaşmadım diyebiliriz buraya. Yani ben bir sürü şeyde öğrenmem gereken, yapmam gerekecek çok fazla bir Linux'u ben kendi iş hayatımda da kullanıyor da olsam tamamen geçtiğimde çok daha fazla sorun yaşayacağımı düşünüyordum ve bundan korkuyordum. Fakat o korku tamamen kalktı diyebilirim çünkü her şey elinizin altında ve daha kolay. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Bu iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir. Fakat istediğinizi yapmak bence iyi bir şey. Eğer çok yanlış bir şey yapmadığınız sürece iyi bir şey. Çok yanlış bir şey ben henüz yapmadım. Ben bu arada deneyimlerimi gün geçtikçe de paylaşmaya devam edeceğim diğer videolarımda. Arkadaşlar bakın bugün Ubuntu'da başıma bu geldi vesaire gibisinden. O yüzden ekstra bir update olduğunda da sizinle paylaşacağım. Ben şu en beğenmediğim yanını driverlardaki şu mikrofon sorununu kesinlikle buraya yazmak istiyorum. Mikrofon sorunu olarak yazayım. En beğenmediğim yanı ve ya beni en çok yoran yanı diyebilirim. Çünkü olması gereken bir şey, bir bilgisayara ben bir mikrofon takıyorsam bu mikrofon bence Windows'ta da, Ubuntu'da da, onda da, bunda da çok güzel ses vermeli ve bunun driver'ı olmalı. Yani böyle düşünüyorum. Tabii bunları yapanlar arkadaşlar open source kod yazan, bir maaş almayan kişiler bunları yapanlar. Kendi gönülleri bol olduğu için böyle şeyler yapıyorlar. Fakat bir nevi de olması gerekiyor gibi düşünebiliyorum. Performansını beğendim. User friendly diyebilirim. Tamamen bir sizi yormuyor. Ya bir Arch Linux değil tabii ki de. Kernel'e oturup baştan yazmıyorsunuz. User friendly, performansı güzel. Uygulamalar, alternatifler beğendim. Her şey var burada da gördüğünüz gibi. Benim en sevdiğim uygulama Paint arkadaşlar. Paint çakması. Bakalım açılsın. Burada. Burada ya çok basit ve çok solda işte çizgiler var. Ne çizmek istiyorsun? Burada sağda bunlar var. Buradan da renk seçiyorsunuz ve mükemmel. Yani
Alternatifler her şeyin var. Burada gelip buraya Paint yazdım mesela. Burada Pinta çıkmıştı. İndirmiştim arkadaşlar. Burada görebiliyorsunuz Pinta. Ve bundan bayağı da alternatif olduğunu görebiliyorsunuz. Şunu fark ediyorsunuz ki ben yüzyıllardır atıyorum Notepad kullanıyorum. Notepad artık benim için, yani Notepad text uygulaması benim için Notepad oldu. Fakat ben daha sonrasında fark ediyorum ki ya Notepad sadece bir tane uygulama, text yazmamı sağlayan, klavyeye yazı yazmamı sağlayan bir uygulama ve bunun daha iyileri var. Bu bana daha çok işime yarayacak şeyleri var. Ne gibi? Benim kullandığım Sublime Text gibi. Burada çok daha fazla şey yapabiliyorum. Burada daha iyi kullanabiliyorum. Yani belki daha e, Linux'u daha iyi kullanan, daha iyi tool'larına hakim olan arkadaşlar Vim var diyebilir, şunu var diyebilir, bu var diyebilir. Fakat ben user friendly olarak tekrardan Sublime Text'i tercih ediyorum. Ya bunun gibi çok alternatif uygulama var ve keşfederken de keyif alacağımız uygulamalar da var. O yüzden ya genel bir yorum yapacak olursam ben beğendim. Herhangi bir sorun yaşamadım ve tavsiye ediyorum. Benim atladığım bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Sizin sormak istediğiniz yerler varsa sorabilirsiniz. Her şeyi cevaplamaya çalışacağım. Dediğim gibi artık bundan sonra bir Ubuntu kullanıcısıyım ve siz de geçmeyi düşünüyorsanız kendi sisteminiz, ya bazı sistemler Windows'ta yetersiz kalıyor. Artık bir laptopunuz varsa Windows'ta çalışmıyorsa ben %100 Ubuntu'ya geçmenizi veya bir Linux distrosuna geçmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bilgisayarın ne kadar hızlandığına, ne kadar daha performansının arttığını görebilirsiniz. Belki oynayamadığınız daha önceki oyunları oynamaya başlayabilirsiniz. Belki daha önce yapmakta zorlandığınız işleri yapmaya başlayabilirsiniz. Daha kolay yapmaya başlayabilirsiniz. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Herkese Ubuntu şeyiyim artık. Ubuntu reklamcısıyım. Ve benim tecrübem Ubuntu ile böyleydi arkadaşlar. Sizde burada da yönetim yeri varmış. Uygulamalarımızı yönetebiliyormuşuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben tecrübelerimi paylaşmaya devam edeceğim Ubuntu hakkında. Siz de sorularınız varsa sorabilirsiniz. İstediğiniz bir içerik varsa söyleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese 2DR Security'den merhaba arkadaşlar. Ses deneme 1-2. Ya şu mikrofona bakar mısın ya? Sizin adamınız da kayıt alıyor, sizin adamınız da. Aleykümselam ulan Berkay, 3 press nedir lan?